Merhaba, tavsiye üzerine okuduğum ve faydalandığım bir kişisel gelişim kitabıyla karşınızdayım. Daniel Goleman yazmış, Duygusal Zeka. Neden IQ'dan daha önemlidir? IQ ile ölçülen zeka, insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir? Eğer öyleyse, yüksek IQ'lu çocuklar neden ortalama IQ'ya sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor? Dr. Daniel Goleman, psikoloji alanında çığır açan bu kitabında EQ'nun IQ'dan daha önemli olduğunu belgeliyor. Duygusal zekayı, özbilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor. Araştırma bulgularına göre duygusal zeka yoksunluğu, kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok alanda çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ancak Dr. Goleman'a göre duygusal zeka doğuştan gelen bir özellik değil. İnsan beyninin yapısı dolayısıyla çocuklukta alınan duygusal dersler, yaşam boyunca davranış tarzını belirliyor. Başta eğitimciler ve ana babalar olmak üzere herkesin ufkunu açan bu kitabın çok önemli bir toplumsal mesajı da var. Demokrasinin topluma ne ölçüde mal olduğu, bireylerin duygusal zeka düzeyiyle doğrudan bağlantılı. Gelelim kitapta dikkatimi çeken yerlere. İlk bölümümüz duygusal zeka ve yazgı. Akademik zeka yaşamın getirebileceği değişiklikler veya imkanlara hazırlıklı olmayı neredeyse hiç sağlayamıyor. Oysa yüksek IQ zenginliğin, saygının ya da mutluluğun bir garantisi olmadığı halde okullarımız ve kültürümüz akademik becerilere takılıp kalarak kişinin geleceğini belirlemekte çok önemli rolü olan duygusal zeka dediğimiz, bazıları karakter de diyebilir, bir grup özelliği göz ardı ediyor. Duygusal yaşam, matematik ve okuma gibi daha çok ya da az beceriyle yapılabilen ve kendine özgü yetenek gerektiren bir alandır. Eşit zekaya sahip iki kişiden biri hayatta başarılı olurken diğerinin nasıl çıkmaza girdiğini anlamak için kişinin bu alanlarda ne kadar yetenekli olduğunu bilmek çok önemlidir. Duygusal yetenek bir meta yetenektir, yani ham zeka dahil var olan diğer yeteneklerimizi ne kadar iyi kullanabileceğimizin belirleyicisidir. Tabii hayatta başarıya ulaşmanın pek çok yolu ve değişik yetenekler gerektiren pek çok alan bulunmaktadır. Bilgiye gitgide daha fazla dayanan toplumumuzda teknik beceri bunlardan birisidir. Bir çocuk şakası vardır. Bir gerzek 15 yıl sonra ne olur? Cevap patron. 3. bölümde de göreceğiniz gibi iş yerinde gerzeklerin bile duygusal zekaya sahip olmaları onlara bir avantaj kazandırmaktadır. Birçok bulgu gösteriyor ki duygusal yetenek sahibi, kendi duygularını tanıyan ve idare edebilen, başkalarının duygularını okuyup onlarla etkili bir şekilde başa çıkabilen kişiler, hayatın her alanında gerek romantik, yakın ilişkilerde, gerekse kuruluş içi politik ilişkilerde başarıyı belirleyen sözsüz kuralları kavrama becerisinde avantajlıdırlar. İyi gelişmiş duygusal becerilere sahip kişiler, yaşamlarını daha doyumlu ve etkili bir şekilde sürdürerek kendi verimliliklerini besleyecek zihinsel alışkanlıkları edinebilirler. Duygusal hayatını bir şekilde kontrol altına alamayan kişilerse kendi içlerinde işe odaklanıp açıkça düşünmelerini sağlayacak yetenekleri baltalayan savaşlar verir. Empatinin kökleri. Kendi duyguları bir yana, nişanlısı Alan'ın duygularının farkında olmayarak onu çileden çıkaran şu parlak ancak aleksitimik cerraha geri dönelim. Gary birçok aleksitimik gibi içgörü ve empatiden yoksundu. Alan kendini kötü hissettiğini belirttiğinde buna anlayış gösteremiyor, aşktan söz ettiğinde ise konuyu değiştiriyordu. Alan'a yapıcı eleştirilerde bulunduğunda onun bunları bir yardım olarak değil, bir saldırı olarak algıladığını fark edemiyordu. Empatinin kökeni özbilinçtir. Duygularımıza ne kadar açıksak, hisleri okumayı da o kadar iyi beceririz. Gary gibi kendisinin ne hissettiği hakkında hiçbir fikri olmayanlar, çevrelerindeki kişilerin ne hissettiğini anlamaktan tamamen acizdirler. Bu kişiler tonlara karşı sağırdır. İnsanların söz ve hareketlerinin dokusunu oluşturan duygusal notalar ve akorların, ses tonunun, duruş değişikliğinin, çok şey ifade eden sessizliklerin, her şeyi açığa vuran bir titremenin farkına varamazlar.
Kendilerinin ne hissettikleri konusunda kafaları karışık olan aleksitimikler, başkaları hislerini onlarla paylaştığında da aynı şekilde bir karmaşa yaşarlar. Başkalarının ne hissettiğini kaydedememek, duygusal zeka bakımından büyük bir eksiklik, insan olmak anlamında da trajik bir başarısızlıktır. Çünkü ilginin, şefkatin kökü duygusal ahenk, empati yetisinden kaynaklanır. Bu yeti, başka birinin ne hissettiğini bilebilme, satıcılık veya yöneticilikten gönül ilişkileri ve ebeveynliğe, insanların acılarını paylaşmaktan siyasal etkinliğe kadar uzanan pek çok farklı alanda karşımıza çıkar. Empati eksikliği de oldukça önemli bir göstergedir. Bu eksiklik suç işleyen psikopatlarda, ırz düşmanlarında, çocuklara sarkıntılık yapan tiplerde görülür. İnsanlar nadiren duygularını kelimelere döker. Çoğu kez başka ipuçları verirler. Başkasının ne hissettiğini sezebilmenin anahtarı, ses tonu, mimikler, jestler, yüz ifadesi ve benzeri türden sözsüz ifadeleri okuyabilmektir. Empatinin akademik zekadan bağımsız olduğu Pons'un çocuklara uyarlanmış şekliyle yapılan testlerde görülmüştür. Bu arada Pons, sözsel olmayan duyarlılık profili demek. 1011 çocuğa uygulanan testler, sözsüz duygu iletişimini okuyabilme becerisine sahip olanların okullarda en popüler, duygusal açıdan en dengeli çocuklar olduğunu göstermiştir. Bu çocukların derslerdeki başarısı da sözsüz duygusal mesajları okumakta daha beceriksiz olanlardan daha yüksek bir IQ ortalamasına sahip olmadıkları halde daha yüksekti. Buradan empati yeteneğini geliştirmenin çocukların sınıfta etkili olmasını kolaylaştırdığı sonucunu çıkarabiliriz. Akılcı zihin sözcüklerle ifade bulur. Duyguların tarzı ise sözsüzdür. Bir kişinin sözleri, ses tonu, el kol hareketleri veya diğer sözsüz kanallardan ifade edilenlerle çelişiyorsa duygusal gerçek aslında ne söylediğinde değil, nasıl söylediğinde saklıdır. İletişim araştırmalarında kullanılan bir parmak hesabına göre duygusal mesajların %90'ı ya da daha fazlası sözsüzdür. Bu tür mesajların birinin sesindeki kaygı, bir el kol hareketindeki çabukluğun taşıdığı rahatsızlık hissi gibi hemen hepsinin mesajın niteliğinde özel bir dikkat göstermeksizin sadece zımnen algılamak ve tepki vermek yoluyla bilinçaltında kavrandığı görülmüştür. Bunu iyi ya da kötü yapmamıza yol açan becerilerin birçoğu da böyle zımnen öğrenilmektedir. Sosyal zekanın temelleri bölümümüz. Bir anaokulunda teneffüs esnasında bir grup erkek çocuğu çimenlerde koşmaktadır. Reggie'nin ayağı takılıp düşer. Dizini incitir ve ağlamaya başlar. Ancak diğer çocuklar koşturmaya devam ederler. Bir tek Roger durur. Reggie'nin hıçkırıkları yatışırken Roger yere eğilir, kendi dizini ovuşturarak bağırır. "Ben de dizimi incittim." Çoğul zekalar kavramı temelinde kurulmuş bir okul olan Spectrum'dan Howard Gardner'ın meslektaşı Thomas Hatch, Roger'ı kişiler arası ilişki zekasına sahip örnek bir çocuk olarak anıyor. Roger'ın oyun arkadaşlarının duygularını kavramakta olağan dışı usta olduğu ve onlarla süratle pürüzsüz bağlar kurabildiği anlaşılıyor. Reggie'nin kötü durumunun ve acısının farkına varan tek kişi Roger olmuş ve sadece Roger, tüm yapabildiği kendi dizini ovuşturmaktan ibaret olsa da onu teselli etmeye çalışmıştır. Bu küçük test, ahenk sağlayan bir yeteneğe, evlilik, arkadaşlık ya da iş ortaklığı olsun, yakın ilişkilerin korunmasında esas olan bir duygusal beceriye işaret etmektedir. Okul öncesi çağda bu tür beceriler yaşam süresince olgunlaşacak olan yeteneklerin tomurcuklarıdır. Roger'ın yeteneği, Hatch ve Gardner'ın kişiler arası zekanın parçaları olarak tanımladıkları 4 ayrı beceriden birini temsil etmektedir. Grupları organize edebilme. Liderin temel becerisi, kurum içinde insanları harekete geçirip çabalarının koordinasyonunu içerir. Bu tiyatro yöneticilerinde veya prodüktörlerde, subaylarda ve her türlü organizasyon veya birimin başındaki etkili yöneticilerde görülen yetenektir. Oyun alanındaysa bu, herkesin ne oynayacağına karar veren ya da takım kaptanı olan çocuktur. Tartışarak çözüm bulma. Çalışmaları engelleyen ya da alevlenen anlaşmazlıklara çözüm bulan arabulucunun becerisidir. Bu beceriye sahip olanlar anlaşma yapar, tartışmalarda hakem olur veya arayı bulmakta ustalaşırlar. Diplomasi, arabuluculuk veya hukukta ya da şirket birleşmeleri yönetiminde kariyer yapabilirler. Oyun alanındaysa bunlar tartışmaları tatlıya bağlayan çocuklardır. Kişisel bağlantı. Roger'ın empati ve bağlantı kurma yeteneği.
İlişkiye girmeyi ya da kişilerin hislerinin ve ilgi konularının farkına varıp uygun tepki vermeyi kolaylaştırır. Bu tür kişiler iyi bir takım oyuncusu, güvenilir bir eş veya iş ortağı olur. İş dünyasında da satıcı ya da yönetici olarak başarı gösterebilir. Ayrıca mükemmel öğretmenlik yapabilirler. Roger gibi çocuklar hemen hemen herkesle iyi geçinir. Onlarla kolayca bir oyuna girebilir ve bundan mutluluk duyarlar. Bu çocuklar yüz ifadelerinden duyguları okumakta en başarılı olanlardır ve arkadaşları tarafından en sevilen kişilerdir. Sosyal analiz. İnsanların hislerini, niyetlerini ve sorunlarını keşfedebilme ve içgörü sahibi olabilme. Başkasının ne hissettiğini bilmek, kolaylıkla yakınlık veya ahenk kurmaya yol açabilir. En belirgin şekilde bu beceri kişiyi yeterli bir terapist veya danışman yapar. Ya da biraz edebi bir yetenekle birleştirilirse ortaya usta bir romancı veya oyun yazarı çıkabilir. Bir bütün olarak alındığında bu beceriler kişiler arası ilişkilerin sürtüşmesiz yürümesini sağlayan şeydir ve çekiciliğin, sosyal başarının hatta karizmanın gerekli unsurlarıdır. Sosyal ilişki zekası yüksek olan kişiler, insanlarla rahat bağlantı kurabilen, onların tepkilerini, hislerini akıllıca okuyabilen, yönlendirebilen, organize edebilen ve her insani faaliyette alevlenebilecek tartışmaların üstesinden gelebilen kişilerdir. Doğal liderlerdir. Dile getirilmeyen ortak fikirleri ifade edebilen ve bunu bir topluluğu hedeflerine doğru yöneltebilecek bir şekilde açıklayabilen insanlardır. Diğerlerinin birlikte olmaktan hoşlandıkları kişilerdir. Çünkü duygusal olarak besleyicidirler. İnsanları iyi bir ruh haline sokar ve böyle insanlarla birlikte olmak ne büyük zevk türünden şeyler söyletirler. Bu kişiler arası yetenekler diğer duygusal zeka türleri üzerine kuruludur. Örneğin mükemmel bir sosyal izlenim bırakanlar kendi duygu ifadelerini izlemekte becerikli, diğerlerinin tepki gösterme şekillerine hassas bir uyum gösteren ve böylece istenen sonuçları elde etmek için sosyal performanslarında sürekli ince ayar yapabilen kişilerdir. Bu anlamda usta oyuncular gibidirler. Ancak bu kişiler arası yetenekler, insanın kendi ihtiyaç ve hislerinin ve bunların nasıl karşılanabileceğinin akıllıca kavranmasıyla dengelenmezse içi boş bir sosyal başarıya yol açabilir. Tıpkı kişinin gerçekten tatmin olamaması pahasına elde edilen bir popülarite gibi. Sosyal becerileri sayesinde birinci sınıf birer sosyal bukalemon, yani iyi izlenim bırakma ustası haline gelmiş kişiler üzerinde araştırma yapan Minnesota Üniversitesi'nden Mark Snyder'ın tezi budur. Şair Auden, kendisi hakkındaki imajıyla ilgili olarak diğerlerinin zihinlerinde beni sevebilmeleri için yaratmaya çalıştığım imajdan çok farklı der. Bu tür kişilerin psikolojik inançları onun bu tümcesiyle tanımlanabilir. Sosyal beceriler kişinin kendi hislerini bilme ve kendine karşı dürüst davranma yeteneğini gölgede bırakıyorsa bu tür bir değiş tokuş yapılmış olabilir. Sosyal bukolemon sevilmek ya da en azından beğenilmek için beraber olduğu kişiler nasıl istiyorsa öyle görünecektir. Bir kişinin bu davranış modeline uyduğunu gösteren şey Snyder'a göre mükemmel bir izlenim bıraksa da yakın ilişkilerinin pek az dengeli veya tatmin edici olmasıdır. Daha sağlıklı bir model elbette ki kendine karşı dürüst olarak sosyal becerileri dengelemek, onları bir bütünlük içerisinde kullanmaktır. Sosyal bukalemonlar eğer toplumun onayını kazanacaksa bir şey söyleyip başka bir şey yapmaktan çekinmezler. Topluma gösterdikleri yüzleriyle özel gerçeklikleri arasında çelişki içinde yaşarlar. Psikanalist Helen Dodge, çevresinden aldığı sinyaller doğrultusunda kişiliklerini inanılmaz bir esneklikle değiştirebilen bu tür insanlara gibi kişilikler adını vermiştir. Snyder'a göre bazılarının sosyal ve özel kişilikleri birbiriyle iyi kaynaşır, ancak bazılarının kişiliği sadece değişen görüntülerden oluşan bir kaleidoskop gibidir. Woody Allen'ın film karakterlerinden biri olan Zelig gibidirler. Birlikte oldukları kim olursa olsun ona deli gibi uymaya çalışırlar. Bu tür insanlar sadece gerçekten ne hissettiklerini söylemek yerine bir tepki vermeden önce karşıdakini yoklayıp kendisinden ne istendiğine dair bir ipucu bulmaya çalışır. İyi geçinmek ve sevilmek için sevmedikleri kişilerin sevildiklerini sanmalarını isterler. Sosyal yeteneklerini, hareketlerini farklı sosyal durumların gereklerine uydurmak için kullanırlar ve böylece kiminle olduklarına bağlı olarak çok farklı davranışlar sergileyebilir. İnsanlarla fıkır fıkır kaynaşan biriyken temkinli bir şekilde insanlardan uzak duran biri olabilirler.
Bu özellikler etkili bir izlenim bıraktığı oranda da özellikle oyunculuk, dava avukatlığı, satıcılık, diplomasi ve politika gibi bazı mesleklerde çok revaçtadır. Yeni bölümümüz arkadaşlarımın biraz yardımıyla ilişkilerin tıbbi değeri. İnsan sağlığını tehlikeye atan etkenler listesine sessizliğin sesini, koruyan etkenler listesine ise yakın duygusal bağları ekleyin. 20 yılı aşkın bir süredir 37 binden fazla insan üzerinde yapılan incelemelerde sosyal tecrit ahalinin özel duygularını paylaşacak ya da yakın temasta olduğunuz kimsenin bulunmadığı hissinin hastalık ya da ölüm olasılığını ikiye katladığı görülmüştür. 1987 yılında Science'da yayınlanan bir araştırma raporunda tecrit halinin tek başına ölüm oranları söz konusu olduğunda sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şişmanlık ve egzersiz eksikliği kadar önemli olduğu sonucuna varılıyordu. Aslında sigara içmek ölüm riskini 1,6 oranında arttırırken sosyal tecrit 2 oranında arttırdığından sağlığımız açısından daha tehlikelidir. Erkekler için tecrit hali kadınlar için olduğundan daha zordur. Tecrit olmuş erkeklerin ölme olasılığı yakın sosyal bağlantıları olan erkeklere oranla 2 ya da 3 kat fazladır. Oysa tecrit olmuş kadınlarda bu risk sosyal bağlantıları olan kadınlara oranla sadece 1,5 kat fazladır. Tecrit halinin kadın ve erkekler üzerindeki farklı etkisinin nedeni kadınların ilişkilerinin erkeklere göre duygusal açıdan daha yoğun olmasından kaynaklanabilir. Kadını birkaç ilişki rahatlatabilirken bu erkek için yeterli olmayabilir. Yalnızlıkla tecrit elbette ki aynı anlama gelmez. Kendi başlarına yaşayan ya da az sayıda dostuyla görüşen birçok kişi mutlu ve sağlıklıdır. Tıbbi açıdan risk oluşturan şey insanlardan kopuk olduğunu ya da kimsesi olmadığını hissetmektir. Yalnız başına TV izlemenin ve kulüp faaliyetleri ya da eş dost ziyareti gibi sosyal alışkanlıkların yitirildiği modern kent toplumlarında artmakta olan tecrit olgusunun ışığında bu bulgu bir tehlike işaretidir ve anonim alkolikler gibi kendi kendine yardımı amaçlayan grupların alternatif topluluklar olarak değerini gösterir. Tecrit halinin ölümcül bir risk faktörü, yakınlık bağlarının ise şifa kaynağı olarak gücü, kemik iliği transplantasyonu geçirmiş 100 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada görülebilir. Eş, aile ya da arkadaşlarından kuvvetli bir duygusal destek aldığını hisseden hastalardan %54'ü transplantasyondan 2 yıl sonra yaşamaya devam ederken bu tür bir desteğe çok az sahip olduklarını bildirenlerden sadece %20'si hayatta kalmıştır. Benzeri şekilde kalp krizi geçirmiş yaşlı insanlar arasında hayatlarında duygusal destek alabilecekleri 2 ya da daha fazla kişi bulunanların bu tür bir destekten yoksun olanlara oranla krizden sonra 1 yıldan fazla yaşama olasılıkları 2 kattan yüksektir. Duygusal bağların iyileştirici gücünün belki de en anlamlı kanıtı 1993'te İsveç'te yayınlanmış bir çalışmadır. İsveç'in Göteborg kentinde yaşayan 1933 doğumlu her erkeğe ücretsiz bir tıbbi muayene olanağı sunulmuş, 7 yıl sonra bu muayeneden geçmiş 752 erkekle tekrar temas kurulmuştur. Bunlardan 41 tanesi aradan geçen yıllarda ölmüştür. İlk muayenede yoğun duygusal stres altında olduklarını belirten erkeklerdeki ölüm oranı, hayatlarının sessiz ve sakin geçtiğini ifade edenlere oranla 3 kat fazlaydı. Ciddi maddi sorunlar içinde kendini güvencesiz hissetmek ya da işten çıkarılmak, mahkemeye düşmek ya da bir boşanma deneyimi gibi olaylardı. Muayene öncesindeki 1 yıl içinde bu sorunlardan 3 ya da daha fazlasını yaşamış olmak, gelecek 7 yıl içinde ölme olasılığını yüksek tansiyon, kanda yüksek trigliserit yoğunluğu ya da yüksek kolesterol gibi tıbbi göstergelere oranla daha isabetli bir biçimde belirliyordu. Daniel Goleman'ın yazdığı Duygusal Zeka kitabında dikkatimi çeken bazı yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.